Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Umarım iyisinizdir, umarım keyifler yerindedir. Bu açılımda üçlü ilişkilere bakacağız. Geçenlerde bir mesaj almıştım Instagram'dan, üçlü ilişkilere bakabilirsiniz diye. Ve şimdi bunu gerçekleştireceğiz birlikte. Bilerek ya da bilmeyerek kendinizi bir üçlü ilişki içerisinde bulduysanız. Hayatınızda biri vardır, o kişiyi çıkaramıyorsunuzdur hayatınızdan. Ve bu sırada hayatınıza bir başkası gelmiş olabilir ya da konuştuğunuz kişi bir başkasıyla daha konuşuyor olabilir. Bunu farkında olabilirsiniz, olmayabilirsiniz, hissediyor olabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Burada üçlü ilişki içerisinde olanlar, aklınızdaki kişi ne düşünüyor, buna bakacağız. Bakalım kartlar bize ne mesajlar verecek. 2 ayrı deste kullanarak 3 ayrı deste hazırladım size. Hissettiğinizi, seçmek istediğinizi seçebilirsiniz. Benim size önerim hepsini izlemenizden yanıdır. Çünkü bu genel bir açılım, kişisel bir açılım değil. Sizin seçtiğiniz deste dışında herhangi bir destede de size dair bilgiler olabilir. Ben hemen şu 2 destemi kenara alıyorum ve birinci destemizle başlayalım. Bakalım birinci desteği seçenler aklınızdaki kişiyle ilgili ne tür mesajlar alacağız, ne düşünüyor, neler oluyor bakalım. Ekstra kartlar da seçeceğim bunlar dışında. Bakalım. Şimdi şunu söyleyeyim öncelikle. Kartı ve şurada Aziz kartı. Bu bize şunu verir. Uzun süreli bir ilişki içerisinde olabilirsiniz. Aklınızdaki kişiyle evli olabilirsiniz ya da bu kişi bir başkasıyla evli olabilir. Yani burada bir evlilik ilişkisi söz konusu olabilir arkadaşlar. Kartlarımı seçeyim. Şöyle derine inelim. Ondan sonra ben size anlatayım. Bakalım ne diyorlar bize. Tamam. Şimdi öncelikle burada verilmiş sözler var ama bu sözlerin tutulmadığını görüyoruz. Burada kararsız, ne istediği belirsiz, kendi düşünceleriyle ve kendi çıkarıyla hareket eden bir şahıs var. Duyguları geri planda olan, mantığı ve istekleriyle hareket eden bir karakter olduğunu görüyoruz arkadaşlar bu kişinin. Bu kişi diyor ki ben kararsız biriyim. Bir öyleyim bir böyleyim, bir siyahım bir beyazım, ne olduğum bile belli değil benim. Verdiğim sözler doğru olabilir, kendimi doğru bir şekilde anlatıyor olabilirim, olmayabilirim. Ama burada bu kişinin biz kendisini doğru bir şekilde anlatmadığını görüyoruz. Çünkü bu kişi sizi oldukça sıkıntıya sokmuş. Çok fazla sıkıntıya sokmuş. Bütün böyle dertler, tasalar birleşmiş, sizi sarmış, gözünüz, eliniz, kolunuz bağlı. Ne yapacağımı bilemiyorum dediğiniz bir hale bürünmüşsünüz. Uzun zamandır bu ilişki için emek harcıyor olabilirsiniz. Ve buna rağmen bu kişi gitmiş olabilir ve buna rağmen siz gitmek zorunda kalmış olabilirsiniz. Ama sizi çok fazla sıkıntıya sokmuş, yani bunu söyleyebilirim. Şöyle kartlarım çok fazla oldu. Sığmadım kadraja. Bu kişi uzaklaşmış. Bakın burada bir evlilik bağı görüyoruz. Yani ya siz evlisiniz ya aklınızdaki kişi bir başkasıyla evli ama burada benim gördüğüm bu kişi bir taraftan uzaklaşmayı seçmiş. Ve uzaklaştığı kişiyi uzaktan uzağa izliyor. Yani bir yandan uzaklaşıyor, bir yandan izlemeye devam ediyor. Şöyle olabilir arkadaşlar. Bu kişi, aklınızdaki kişi bir başkasıyla uzun süreli bir ilişki içerisindeyken sizi tanımış olabilir ya da evliyken sizi tanımış olabilir. Karşı tarafı bırakmış olabilir ya da sizi bırakmış olabilir ama bir yandan hala sizi izlediğini görüyorum. Yani çoğunuz için bu kişi sizden uzaklaştı fakat uzaklaşmasına rağmen hala sizi izliyor. Yani üçlü ilişki içerisindeyken, sizden uzaklaşmışken hala sizi izliyor, gözlüyor. Burada çocukça bir kişi görüyoruz arkadaşlar. Hani çok fazla kart var. Bu size karmaşık gelmiş olabilir ama ben size bu hikayeyi mümkün oldukça aktarmaya çalışacağım basit bir şekilde.
anlaşılır bir şekilde. Burada çocuksu bir karakter görüyoruz. Bize diyor ki ya bak, ben kendi isteklerim doğrultusunda hareket eden, çok duygusal olmayan biriyim ve ben çocuksu biriyim. Ben ileriyi düşünmem, ben anlık keyfi hareket ederim. İstediğimi almaktır benim amacım. Çok dert etmiyorum doğruyu yanlışı ya da işte hata yapmayı veya karşı tarafı üzmeyi, kırmayı. Ben çocuksu bir ruhum. Ben olgunlaşmadım. Ve ay bir takım gerçekleri gizliyorum, örtüyorum. Arkadaşlar eğer ki bu bir hisse, yani aklımdaki kişinin hayatında bir başkası var, bunu hissediyorum diyorsanız doğru bir his. Çünkü bu kişi bir şeyleri gizliyor, örtüyor. Belki de bu kişi açığa çıkana kadar üçüncü şahsı gizledi. Bir şeyleri örttü. Kendini farklı tanıttı. Olabilir. Çünkü burada gizlenen bir takım şeyler var. Yani aydınlık ayın arkasında kalmış, geri planda kalmış bir şeyler gizlenmiş. Ve bu da uzun bir süre yapmış. Bakın ev. Yani uzun süredir ben bu gerçekleri gizliyorum. Gizlediğim şeyler var benim. Yalnız bu gerçekler açığa çıkıyor, bilginiz olsun. Yani kiminiz için çoktan açığa çıktı. Kiminiz için zaten eli kulağında açığa çıkacak. Sert bir hale bürünecek bu kişi. Hatta şurada olduğundan daha sert bir hale. Kesip attığını göreceksiniz. Bu kişiye siz her şeyi sunacaksınız, her şeyi. Şurada bir kupa eksik. Bu diyor ki sen bana her şeyi sunsan da ben uzaklaşıyorum. Çünkü ben istediğimi almaya giden, buna meyilli biriyim. Ben olduğum yerde kalamam. Yani ben sana bağlı kalamam. Ben o bir kupa için sırtımı döner giderim. Yani burada çok sert bir karaktere büründüğünü, kesip attığını, hatta belki de şurada neşeli kişiyi görüyorsunuz ya. Belki de bu onun size gösterdiği yüzüydü. Yumuşak, neşeli, birlikte eğlenelim, mutlu olalım dediği, belki de bu size gösterdiği yüzüydü. Ama o güzel anlar silinecek ve gerçek yüzü açığa çıkacak. Bu sert bir şekilde olacak ve uzaklaştığını göreceksiniz. Belki de bu uzaklaşmayla birlikte üçlü ilişkinin farkına varacaksınız. Bu üçlü ilişki farkına vardığında, yalanlar ortaya çıktığında belki de uzaklaşacak ve gidecek. Ama sizden her şeyi aldıktan sonra bu olacak. Ve sizi sokacak hal bu, sokacağı hal bu. Eliniz kolunuz bağlı, ne olacak, ne yapacağım diyeceğiniz bir duruma. Ve burada karşımızda arkadaşlar duygusal bir şahıs yok. Burada istediğini almaya meyilli bir şahıs var. Bakın bu kişi sizinle iletişimi kesse dahi şurada gözlüyor. Yani iletişimi kesiyor. Adım burada farklı yöne. Sırtı size dönük. Uzaklaşıyor. Ama hatta karşı tarafı seçiyor bile olabilir. Fakat burada hala sizi gözlediğini de görüyoruz bir yandan. Neden? Çünkü beni bekliyor, biliyorum diyor. Yani sizin onu beklediğinizi düşünüyor. Ve siz ona o kadar çok verici olmuşsunuz, o kadar çok emek harcamışsınız ki o zaten sizin emeğinizi almayı, sizin sevginizi almayı sevmiş ve bir yandan hala aklında bunlar yer ediyor. Yani ben hala ondan bir şeyler almak istiyorum. Hani diyebilecek kadar bencil bir karakter karşımızdaki insan. Peki ben şunu sormak istiyorum. Yine kartlara soru soralım biz. Bunca olumsuzluktan sonra bu kişi nasıl bir yol izleyecek? Ne yapacak? Tamam, uzaklaştığını görüyoruz ama ne hissedecek? Ne yaşayacak? Nasıl bir yol izleyecek? Sürekli bir arayışta olacak, tatminkarsız olacak, aradığını bulamayacak arkadaşlar. Tamam. Bakın şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Mahkeme süreci Aziz'in üstüne geldi. Aziz kartı demiştim ya, aranızda evliler olabilir diye. Artık kiminiz için şöyle kartlarımı alayım elime. Mahkeme süreci yaşanabilir. Yani belki boşanma yoluna girebilirsiniz ve bu boşanma yolu bir süredir devam etmiş ya da ediyor olabilir veyahut da bu yola yeni girecekler olabilir ve artık bu durum şeye evrilecek. Hani maddiyata, hani bir şeyleri artık bölüşelim ve yolumuza bakalım şeklinde bir yola ilerleyecek olabilir. Ama benim burada hissettiğim şu arkadaşlar. Bu kişi
sorumuzun cevabı olarak sizle uzaklaştıktan sonra, bütün bu olumsuzlukları yaşattıktan sonra aradığını bulamayacak, yolu belirsiz olacak, gittiği yerde mutlu olmayacak. O yani bir ışık arıyor, bir şey arıyor ama tatminkarsız, aradığını bulamıyor, elde edemiyor ve sürekli burada bir dua var, bir istek var. Ya sürekli bir şeyler istiyor ve bekliyor ama yok, yani aradığı yok, bulamıyor. Tekrar bir adım. Size tekrar bir adım olacak arkadaşlar. Yani burada hızlı bir şekilde sizin beklemediğiniz bir anda tekrar bir adım gelecek bu kişiden, bir iletişim kuracak. Hatta burada sonsuz bir şekilde verici olacağını göreceksiniz. Hani tekrar bir adımla birlikte bu sefer ona bir şeyler sunmalıyım diyerek gelecek size. Ama şunu söyleyebilirim. Bu karakter bir tarafa yönelmek isteyen, bir tarafta kalmak isteyen ya da seçim yapmak isteyen bir karakter değil. Ve bu karakter size verici olacaksa dahi amacı aslında sizden bir şeyler alabilmek, size karşı kabul görebilmek, yine hayatınıza girebilmek, yine sizin onunla ilgilenmeniz şeklinde olacak. Yani karşımızda tamamen gizli saklısı olan, yalan dolanı olan, bir tarafı seçmek istemeyen, alabildiğini almak adına her türlü adımı atabilecek, uzaklaşıp tekrar gelebilecek ve bir süreliğine de olsa size karşı iyi davranıp sonra yine aynı yoldan devam edebilecek bir karakter. Aklınızdaki kişinin düşünceleri bu şekildeydi arkadaşlar. Bu deste biraz olumsuzdu ama yine söylüyorum, her zamanki gibi önemli olan doğruları, gerçekleri bilmektir. Aklınızdaki kişiye dikkat edin. Çok fazla verici olmayın. Çok fazla kendinizden ödün vermeyin. Yani önceliğiniz kendinize değer vermek olsun. Karşı tarafa bu kadar değer verip bu kadar olumsuzluğa rağmen onu bu kadar yüceltmeyin diyorum ve ikinci desteme geçiyorum. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Biri seçen arkadaşlar, yorumlarda buluşalım. Bana duygularınızı, düşüncelerinizi, isteklerinizi, önerilerinizi bildirebilirsiniz. Takip edebilirsiniz, beğenebilirsiniz. Instagram'dan da iletişim kurabilirsiniz. Şimdi ikinci destemiz. Çok çalkantılı, böyle sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Gelgitli, fırtınalı, dalgalı denizler görüyoruz burada. Çok böyle sıkıntı, hep bir dert, hep bir çile olmuş sizin için bu ilişki hali. Çözümlenmesi gereken bir şeyler var. Yani bir kapının kilidi açılıyor burada ve içeride bir şeyler görüyorsunuz. Aslında bu kapı nedir? Bu kapı gerçeklere açılan bir yol olabilir. Yani aramızda belki de üçlü ilişki içerisinde olduğunu bilmeyen kişiler vardır ve artık sırlar açığa çıkacak olabilir. Yani bir şeyler var, açığa çıkacak bir şeyler var. Zaten bakın burada şeytan direkt karşımıza çıktı. Yani bu kişi zaten üçlü ilişki içerisinde olduğunu burada söylüyor. Aklınızdaki kişi cinsel dürtüleri yüksek, arzuları yüksek. Yani bir şeyler yaşamayı seviyor ama bunlar hep anlıkta kalıyor. Heyecan yaşamayı seviyor, tutkuları seviyor, flört etmeyi seviyor, ilişki içerisinde olmayı seviyor. Kendi tarafından bakıyor olaylara, kendi adaletini konuşturuyor. Ve yine burada da aynı şekilde kendi isteğim, kendi çıkarlarım diyen biri var. Çok böyle beyefendi, çok düzgün bir şekilde size gelmiş olabilir. Kendini böyle kabul ettirmek için çok güzel bir kılığa bürünmüş olabilir. Yani bir kılığa bürünüp adım atmaya meyilli de bir insan, elde etmek amacıyla. Ama iç yüzüne geldiğimiz zaman işte orada farklı bir dünya görüyoruz. Tabii adalet kartı var burada. Bu kiminiz için mahkeme süreci de bunu da veriyor. Belki aramızda üçlü ilişkiyi farkına varan ve bunu bir mahkemeye taşıyacak olanlar vardır ama bu kartlar bize diyor ki aklındaki kişi sana haksızlık yaptı. Adaletsiz davrandı. Onun gözünde siz doğru insansınız. Onun gözünde siz gerekeni fazlasıyla yapan birisiniz ve sizi çok fazla sıkıntıya sokmuş. Uykularınız kaçıyor. Belki de onun yüzünden uykusuz kalıyorsunuz. Çok fazla düşünüp dert ediyorsunuz onu ve o bunun farkında arkadaşlar. Diyor ki ben farkındayım. Yani
Çok fazla engel koymuş olabilir ilişkide. Çok fazla engel oluşturmuş. Bir yandan belki de size sevgi dolu davranmış ama sonrasında yine engel koymuş ve yine haksızlık yapmış. Biraz farklı bir karaktere büründüğünü görüyoruz. İkili oynuyor. Bakın, aynı anda iki şey taşıyor elinde. Yani burada aynı anda birkaç ilişki, aynı anda birkaç karakter. Bir öyle bir böyle. Hani bir yumuşak huylu oluyor, bir kendi bildiğini okuyor, bir size sevgisini sunuyor, bir de engel koyuyor. Sürekli değişkenlik göreceksiniz bu kişide. Tekrar adım var. Arkadaşlar şimdi şöyle. Bu kişi sizi çok sıkıntıya sokmuş ve bunu biliyor. Ama diyor ki ya evet, ben aynı anda belki birkaç kişiyle görüştüm ama sen benim için doğru insandın. Sen benim için her şeyi yaptın, her şeyi sundun, tamamen verici oldun. Ben bu engelleri aşmak istiyorum. Kendimi de aşmak istiyorum. Şurada görüyorsunuz ya sıkıntılar. Bu sıkıntılar sizi soktuğu şu durum. Ben bu sıkıntılardan kurtulmak istiyorum. Seni kurtarmak istiyorum. Şu beyefendi halde devam etmek istiyorum. Gerçekler açığa çıkacak. Ya bir kilit açılacak. Gerçekler açığa çıkacak. Bunun farkındayım. İkili oynamayı bırakmak istiyorum. Çok fazla düşünüyorum. Şurada çok fazla düşünen bir kişi var. Her şeyi düşünüyorum. Enine boyuna tartıyorum. Çok fazla emek harcandı. Pişmanlık duyuyorum. Senin verdiklerini kaybetmek istemiyorum. Bunca harcanan çabayı kaybetmek istemiyorum. Sana karşı mümkün oldukça elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Yani burada artık verme taraftarı olan bir kişi var. Ve diliyorum ki beni kabul edersin. Yani burada sizi kaybetmekten korkan biri var aslında. Yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi bu kişi sonuçta burada ikili. Yani bir yandan o cinsel arzulardan, işte başkasına yönelmeden de kendini alıkoyamayan bir kişiydi ya bu. Şöyle, bu kişi sizin ona verdiklerinizi istiyor. Çok yumuşak yüzlüsünüz ve çok iyi kalplisiniz onun gözünde ve gerekeni fazlasıyla yapıyorsunuz. Sizin karakterinizi çok beğenmiş ama hani evet, burada tekrar pişman olan bir karakter var. Adım gelecek size bu kişiden, bunu görüyoruz ama şu çok fazla verici olan, yumuşak olan ve kendinden ödün veren karaktere bürünmeyin. Bürünürseniz bu kişi bir rahatlığa evrilir ve der ki nasılsa o beni kabul edecek, nasılsa o çok yumuşak yüzlü der ve eski döngüye geri dönebilir. Bunu size söylüyorum. Ama burada şu var. Kilit açılıyor. Çözümsüz kalan ne varsa çözümlenecek. Yani bir konuşalım, hani bir oturup konuşalım, engelleri aşalım, çözümleyelim problemleri. Gerekirse ben olumsuzluklardan da arınmaya hazırım. Yani şurada işte çaba sarf etmeye hazırım diyecek ve bu kişi sizinle iletişim kuracak. Pişmanlıklarını dile getirecek. Çok fazla düşünüp bir şeyleri dert ediyor ve kaybetmek istemiyor, sizi söylediğim gibi. Ben gerekeni fazlasıyla yapmaya çalışacağım. Ama umuyorum ki beni kabul edersin. Bu yani işin özü bu. Bu destenin hikayesi bu arkadaşlar. Ama yine söylüyorum, yani bırakın bu kişi emek harcasın. Yani bırakın şu kafa, hani şurada bir şeyler yapmalıyım, pişmanım, onu kaybediyorum, artık bir şeyler sunmalıyım ona, ben de uğraşmalıyım kafasından çıkmasın. Yani çok kolay bir şekilde kabul etmeyin bir şeyleri. Bırakın biraz gerçekten de o düşünsün, o dert etsin ve o bir şeyleri yapsın. Zaten onun istediği de bu. Yani hareket etmek, eyleme geçmek, sizi kazanmak, isteği bu. Yani şu ikili oynamayı bırakmak istiyor. Şu sorunları çözüme kavuşturmak istiyor. Mutlu olmak istiyor. Size karşı da burada bir arzu var. Ve bu arzuyu sadece size sunmak istiyor. Ona güvenmenizi istiyor. Evet, bu kişiye güvenebilirsiniz. Ama hani bırakın o çabalasın. Yani hemen tamam kabul ediyorum kesinlikle deyip
onun attığı bir adıma karşılık ona 2-3 adımla gitmeyin arkadaşlar. Rica ediyorum. İkincisi, desteği seçenler, umarım size destek fayda sağlar. Bilgiler fayda sağlar. Unutmayın, genel bir açılım, tabii ki hepsi size uymayabilir. Yorumlarda buluşalım istiyorum. İstek, öneriniz, ne istiyorsanız belirtebilirsiniz. Beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz bana destek olmak için. Şimdi 3. desteğe geçelim bakalım. En azından bir pişman olan biri var, yani bunu görmek beni mutlu etti. Hani bir şeyleri farkında. Bakın, görüyor musunuz? Yani üçlü ilişki diye başlıyoruz ve yani hep bir şeylerin açığa çıkması. İlk başta ayı gördük. Gizli saklı bir şeyler ama açığa çıkacak. İkincide bir kilit var. Kapıyı açıyorsunuz, artık bir şeyler açığa çıkıyor. Burada da bulutlar var ama şurada bir aydınlık var. Yani burada da aslında bir şeyler aydınlanıyor, açığa çıkıyor. Yani hep bir açığa çıkma. Gizli saklı ne varsa aydınlanma. Bir araya gelme, bir konuşma, bir farkındalık durumu söz konusu. Bakın arkadaşlar, burada kurnaz bir kişi var. Aklınızdaki kişi çok kurnaz davranmış. Yani elde etmek uğruna, istediğini elde etmek uğruna. Bir de doyumsuz, tilki doyumsuzdur biliyorsunuz. Yani hani bir tane tavuğu alayım gideyim demez. Yani ne kadar varsa hepsine göz koyar. Burada doyumsuz bir şahıs var, doyumsuz bir karakter var ve almak istediğini almak için tilki olan, kurnaz olan bir karakter var. Ayrıca burada şövalye, değnek şövalyesi, iletişimi güçlü, iletişimi kuvvetli, bunu kullanabilen, böyle biraz atılgan ve olgun olmayan bir karakter. Yaş olarak söylemiyorum, davranış olarak. İleriyi düşünmüyor, anlık keyfi adımlar atıyor. Almak istediğini alıyor, isterse bırakıyor, uzaklaşıyor. Böyle çok anlık heyecan yaşama isteğinde olan bir karakter görüyoruz. Belki size çiçekler sundu. Bu şekilde geldi size ama bir kurnazlık var ve gizli saklısı tabii ki de var. Burada üçlü ilişkiye bakıyoruz. Bu çok normal bir şey şu anda. Ama bir derine inelim bakalım. Yani kartlar bize ekstra ne bilgiler verecek? Şunları şöyle kenara alayım. Çünkü ya da nereye alayım? Şöyle alayım. Bir yandan da görün. Ama diğer kartlarımı daha böyle genel bir yayayım istiyorum. Daha net görün istiyorum. Bakın, doyumsuzluk. Önümde bir sürü seçenek var diyor. Ben seçemiyorum. Sürekli bir arzu halindeyim. Yani tilkide demiştim ya, doyumsuz bir şahıs. Ay çok gel gitti arkadaşlar ya. Hadi bir kart daha. Oo, çok gel gitti. Şimdi aklınızdaki kişi arkadaşlar çok doyumsuz bir insan. Yani bir şeye bağlı kalamıyor. Elindeki güzelse bile bir başka güzellik görüyor. Ona gitmek istiyor. Sürekli elde etme dürtüsünde olan birisi. Aziz kartı. Yani bu kişi evli. Ya sizinle ya bir başkasıyla. Belki de uzun süreli bir ilişki içerisinde. Evli olmayanlar için. Belki hani sizle uzun süreli bir ilişki içerisindeyken mesela başkalarını da ayartma çabası var diyebilirim. Ya da işte bir başkasıyla ilişki içerisindeyken size geliyor mesela. Çok fazla kendisi de sıkıntı yaşayacak arkadaşlar. Yani ne kadar sıkıntı yaratıyorsa kendisi de acı çekecek. Çok acı çekecek. Ama hani bu kısır döngünün devam edeceğini görüyorum. Yani bir yandan üzülen, kendi yaptıklarının karmasını yaşayan bir birey var ama aynı şeyleri yapmaya devam eden bir birey görüyoruz biz burada. Peki akabinde akıllanıyor mu? Bu kişi sizinle aslında mutlu zamanlar geçirmiş ama bu kişinin size gönülden bir bağlılığını görmüyorum. Çok seviyorum, çok aşığım, çok pişmanım tarzı bir şey görmüyorum. Bu kişi diyor ki evet, ben onunla mutluydum. Hatta bazılarınız için çocuk var burada. Belki çocuk var arada, yani çocuklu bireylersiniz. Bilemiyorum. Diyor ki evet, seninle mutluydum. Her şey güzeldi. Ama ben böyle bir
Sırtım hep bir dönük ya. Hani hep bir arayıştayım. Tatminkar değilim. Ben uzaklaşıyorum. Yani benim amacım birine bağlanmak değil aslında. Benim amacım elde etmek istediğimi, mutlu olmak. Fakat sıkılıyorum ben. Bağlılık kuramıyorum diyen bir karakter var burada. Burada tekrar adım atacağını görüyorum. İkili vade. En geç 2 aylık bir süreci verir. Tabii ne zaman izliyorsanız o zamanı baz alın. Yani şu an izledim. Ve 2 aylık bir süreç içerisinde bu kişiden bir adım gelecektir size. Bu kişiden tekrar bir adım var. Hatta gitgelli bir ilişki yaşayacak olabilirsiniz bu kişiyle. Bir gelecek bir gidecek mesela. Çünkü burada bir kararsızlık görüyorum bakın. Çok düşünecek. Çok düşünecek. O da dert edecek bir şeyleri. Ne yapmam gerekiyor diye o da dert edecek. Yani bir yandan daha olgun bir karakter olmak isteyecek ama öyle bir kararsızlık yaşıyor ki yani şöyle söyleyeyim, ne seni bırakabiliyorum ne onu bırakabiliyorum ya da ne seni bırakabiliyorum ne de hayatımı, isteklerimi bırakabiliyorum. İşte o çoklu ilişki durumunu bırakabiliyorum diyecek. Ve yine bir uzaklaşma görüyoruz. Ve yine yeniden başlangıç. Bu ne demek? Bu şu demek. Daima gelen, sizi bir şekilde bırakamayan, çünkü sizinle mutlu olan ve tekrar bu mutluluğu arzulayan biri yine gelecek, yine sizi dert edecek, yine sizi isteyecek, gelecek ve yine kararsızlıkla uzaklaşacak. Yani bu deste için arkadaşlar karşınızda kurnaz, kendini düşünen, bu yoldan vazgeçemeyen, önümde birçok seçenek var. Ben bırakamıyorum, birine bağlanamıyorum, ben seçemiyorum. Ben her şeyi, hepsini istiyorum diyen bir karakter var. Seninle mutluyum, yine seni istiyorum ama yine de kendi bildiğim yoldan, kendi isteğimden cayamıyorum diyen bir karakter var ve bu döngünün tekrar yaşanacağını görüyorum. Tekrar iletişim kurulacak, hiçbir iletişim yoksa ama yine aynı yolda devam edecek. Burada kara bulutlar, arkasındaki ışık aslında şunu veriyor bize. Bu bulutlar bu ışığı örtüyor. Yani geliyor, bir şeyler yaşanıyor ama yine gidiyor ya, yine karanlık bulutlar kaplıyor güneşi, öyle düşünün. Anlık mutluluklar. Yani bu kişinin size sunduğu anlık mutluluklar, anlık güzellikler olacağını görüyorum. İleriye dönük devam edecek düzgün bir profil göremiyorum bu kişide arkadaşlar. Maalesef 3. deste için söyleyebileceğim bunlar. Ama hani hiç iletişim yok. Adım olur mu? Evet olur. Zaten burada bırakabilecek bir profil görmüyorum. Yani tekrar bir adımla gelecek bir kişi gördüm. Burada tek olumlu şey bir adım olacağı. Ama ileriye dönük olumluya evrildiğini göremiyorum. Arkadaşlar umarım fayda sağlar açalım size. Umarım memnun kalmışsınızdır. Yorumlarda buluşalım isterim. Beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Oradaki açılımlardan faydalanabilirsiniz. Ya da kişisel açılım için iletişim kurabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.